Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün yine sizlerle güzel bir geyik göreceğiz. Tamamen doğaçlama tarifi bana ait. Geçen sene Noel Baba örmüştük. Bu yılda yanına bir geyik yapmak istedim. 4 bacaklı yaptım ki bu bedenle ayrıyeten doru da örebilirsiniz. Unicorn örebilirsiniz. Dediğim gibi tarifim bana ait. Kimse başkalarını lütfen tariflerinizi dağıtmayın. Başka kanallarda lütfen tarifimi çalmasınlar. Evet, bu şekilde şimdi geyiğimiz 30 santim boylarında, kafası dönebiliyor. İsteyen dönebilen yapabilir. İsteyen de normal düz dikebilir. Zorlanan varsa. Bu şekil tatlış bir geyiğimiz. Süslemeleri size kalmış. Bu şekilde üstündeki benekleri ben taşlarla süsledim, yapıştırdım. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. Oraya bir keçe dikebilirsiniz veya benekleri örüp dikebilirsiniz. Biliyorsunuz bunlar zahmetli. Ben de yeni yıla şık olsun diye taş yaptım. Evet, şimdi geyiğimizi örmeye başlayalım. Evet, çalışma masamıza geldik ve geyiğimizin biraz özelliklerinden bahsedelim. Boyumuz 32 santim. Kafamız bu şekil 360 derece dönüyor. İster düz bakıyor, bu şekilde düz bakıyor. İsterseniz de yana bakıyor veya arkaya. Evet, ana rengimiz sütlü kahve. Koyu kahve lazım boynuz ve tırnakları için. Yine kuyruğundaki ve karın altında beneği içinde beyaz veya kremsi, kırık beyaz olabilir. Bu arada renkler size kalmış arkadaşlar. Açık bir koyusu olabilir. Hangi ipleri bulursanız. Çünkü ben ta yazın almıştım bu ipi. Yanımda çok beğenmiştim. Lazım olur bir gün demiştim. Köpek gibi hayvanlara, ayı, köpek çok lazım olan bir renk. Süslemeler size kalmış. Ben dekoratif amaçlı yaptım. Noel Baba'nın yanına süs olması için bu şekil elimde olanlarla süsledim. Çan, kurdele veya bu şekil sırtındaki benekleri yerine böyle taşlar yaptım. Tamamen doğaçlama. İstediğiniz gibi siz de geyiklerinizi süsleyebilirsiniz. Gözlerimiz için 12 milim bu şekilde ben cam göz kullandım. Şeffaf yani. Hangisi varsa elinizde onlardan renkli de yapabilirsiniz. Renkli göz. Bu şekilde taşlarla isteyen süsleyebilir sırt detayını. Böyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Evet, 3 tane rengimiz var. Ana rengimiz Madame Coton'la ördüm ben. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Dediğim gibi, her zaman söylediğim gibi 100 gram yetti bana. Lanos Alara'yla 2 tane 50 biliyorsunuz. 50 100 gram kullanabilirsiniz. 2 yumak yeterli 50 gramda. Ben bu geyiğimde aynı rengi bulamadım arkadaşlar. O yüzden ona yakın tek bu vardı. O da yani birinci yaptığım geyiğin rengi 032. Şöyle odaklayalım. Ören Bayan'ın Madame Coton 032. Bu şekilde. Şimdi yeni aslında bu daha güzel. İlk yaptığımın rengi daha güzel. İnşallah bulursunuz. Diğerkisi de Color 025. İkinci yapacağım rengi. Bu vizona benziyor. Diğer sütlü kahveydi. Ayağındaki tırnakları, boynuzlar için de Lanos'a kullanacağım. Lanos'a var elimde, koyu kahve. Yine benekler için de
Lanosa'nın beyazını kullanacağım. Elimde olan renkler bunlar. Şimdi önce ayağımıza başlayalım. Ön ayağımızla. Bu arada arkadaşlar bu tarifi oluştururken doru atın biliyorsunuz büyük örmüştük. 45 santimdi. Benden hep böyle küçüğünü isteyen çoktu. Ben de o yüzden bunu oluştururken de aynı gövde sayısı kafa gövde ona göre oluşturdum. Yani bununla yeniden bir doru da örebilirsiniz. Bunun için ağzını kulak farklı olacak tabi. Bunun ağzı daha çünkü dar, küçük. Kulakları da farklı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Doğru da yine unicorn olabilir. Zürafa olabilir. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ön ayağımızla başlıyoruz. Sihirli halka yapacağız. Önce sihirli halkanın içine bir tane sabitleme zinciri yaptım. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu arada tığım yine 2.20 4 5 6 sihirli halkayı yeniden bir kere göstereceğim. Bir dahakilerde göstermeyeceğim arkadaşlar. İçerisine 6 tane sık iğne yaptım. İpimi şimdi çekiyorum ve burada küçülen gelen ipi çekeceğim. Ve tekrar ilk baştaki ipimizi çekip iyice sıkılıyoruz. Evet, sihirli halkamızı yaptık. İlk sık iğnemi batıp ilmek kaydırıp içinden geçirdim. Birinci sıramızı yapmış olduk. Şöyle biraz netleştirelim. Bir zincir çektim. Bundan sonra sadece bir kere ilmek kaydırıyorum. Bundan sonra döne öreceğiz. Çok pardon. Her 6 tane sık iğnemin her birine çift sık iğne yapıyorum. 1 2 her sık iğneye 2 tane sık iğne. Üçüncü, dördüncü, beşinci çift ve altıncı. 6 sık iğnemin her birine çift battım ve 12 tane sayı elde ettik. Evet, sıramızı belirlemek için yine farklı bir renk koyalım ki sıramızı şaşırmayalım. İkinci sıramızı bitirdik. 12 oldu. Üçüncü sıramızdayız. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Çift demek yani bir şeyin içine 2 tane battık. Artmış oldu. Bir tek bir çift. Bunu 6 kere tekrar yapıyoruz. Bir tek bir çift. Arttırmayı 6 kere yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek ve bir çift. Çiftle bittik. Tekle başladık. Çiftle bittik. Ve toplam sayımız 18 oldu. Şimdi 3. sıramızdayız. Bu sefer 2 tek bir çift. 2 tane tek bir çift yapıyoruz. Yani arttırıyoruz. Bu çiftler artmış oluyor. 2 tane tek bir çift. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. 2
2 tek, bir çift ve son 2 tek ve çift. Çiftle yine bittik. Toplamda 6 tane arttırmamız oldu. Ve toplam sayımız 24. Şimdi arkadaşlar bundan sonra tabanımızı oluşturduk. Şimdi arkadan örerek yukarıya geçiyoruz. Şimdi şunu az kenara alalım görünsün diye. Şimdi ilk başladığımız ilmeğimize yani kaç? 5.'ye geçtik. Önden değil de arkadan bu şekilde ördüm. Birinci sık iğne. Yine arkadan 2 3 4 bu şekilde toplam 24 tane sık iğne yapıyoruz. Arkadan örüyoruz. Yukarıya çıkmış olduk bu şekilde. Evet, 5. sıramızı bu şekilde yukarıya doğru çıkarak tamamladık. Tabanımız bitti. Şimdi artık bacağımızı örüyoruz. Yine dönerek spiral bir şekilde 24 tane sık iğnemiz var. Tekrar 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Hepsini tek batacağız. Evet, 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Şimdi artık beden rengine geçeceğiz. Burada ipimi koparmadan önce 3 sıra daha ileriye öreceğim sıramızın başından. Çünkü şurada bir görüntümüzün güzel olması için daha önce ilmek kaydırıp yukarı çıkıyorduk ve orada bir bence kötü bir görüntü oluyordu. Şimdi bu şekilde daha bir düz olması için burada bir farklı bir şey yapacağız. Başımız burasıydı. Bu tarafa 2 tane sık iğne örüyorum. Üçüncüyü ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi ten rengimizi alacağız. Ve bir tane sabitleme zincir yapıyoruz. Bu şekilde ipimi sabitledim. Tırnağımın da kaldığı yerden yani pembe burası bizim sıra başımız. Buradan itibaren devam ediyoruz. Bu iki ileriye gittiğimiz yer değil, sıra başımızın olduğu yerden. Kaldığımız yerden. Normal bir tane sık iğne yaptım. Şu ipi de içeride yürüteceğim. Şimdi buradan aşağıya inip devam ediyorum. Sık iğnemi örmeye bir sıra düz örüyorum. İpi de içinde yürütüyorum. Burayı da gayet sıkış yapıyorum ki muntazam olsun. Evet, bu şekilde geçiş yaptık. Şimdi düz örüyoruz. Evet, 9. sıramızı bitirdik. 10. sıramızdayız. Şimdi burada ilk yaptığımızın aynı şekilde içine batarak, sık iğneyi tepesine batarak devam ediyoruz sıramıza. On tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9
10 sık iğne yaptık. Bir tane azaltıyoruz. Öndeki 2 katı aldık. Beraber ördük. Ve azaltmış olduk. Tekrar 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yine bir tane arttırdım. Önden bir tane kestim. Arkadan da çift battım, arttırdım. 2 tane de tek batıyoruz. Çok pardon. Bir tane örüyoruz. Arttırdıktan sonra bir tane ördük ve sıra başımıza geldik. Ben sıra şeyini görmeyince karıştırdım. Ve yine sayımız 24. Eksilme arttırma yok. Çünkü bir yerde kestik, bir yerde de arttırmış olduk. Şimdi 11. sıradayız. Tekrar 9 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu sefer 3 tane sık iğneyi bir arada keseceğiz. 3 tane sık iğnenin öndeki tek katlardan alıyoruz. 2, 3. Üçünü bir ördük ve 2 tane eksilmiş oldu. Yine 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne yaptık. Artırma yerine geldik zaten. Bir altta artmıştı. Bunun içine 3 tane arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir delin içine 3 tane sık iğne yaptık. Bir tane tek battık ve 11. sıramızı bitirdik. 24 yine sayımız aynı değişmedi. Şimdi 12. sıramızdayız. 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 3 tane sık iğneyi bir arada keseceğiz. 1, 2, 3 tane katı aldım. Bir ördüm. 2 tane yine eksilmiş oldu. Ve tekrar 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptık. 2 tane arttırma yapıyoruz. 2 tane peş peşe. Bu birinci. Hemen yanındakine ikinci arttırma. Bu şekilde 2 arttırma yaptık. Yine son kalan bir taneye tek batıyoruz. Ve yine sayımız 24. Evet, 13. sıramı eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Bu arada arkadaşlar örgülerinizi duraklatarak örün.
hani hızlı geçtiğini söylüyorsunuz ama buna da vakit dayanmaz. O yüzden her söylediğimde her sırada durdurun veya not alın. Defterlerinize bunları not alın önce. Şimdi 14. sıramızdayız. İki yandan azaltma yapacağız. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve ayağımın iki yanından. Şimdi bir tanesini burada bir tane azalttım. 3 sık iğne ördüm. Bir azalttım. Şimdi diğer tarafa kadar düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. Yine bir tane azaltıyorum. Ve sayım 22'ye düştü. Sıra sona kadar düz öreceğim. Ve 15. sıramızda yine eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 16. sıramızdayız. Ve başladığımız yerden itibaren 17 tane sık iğne örüyoruz. Ve ayağımızın arkasında topuk kısmında 3 tane sık iğneyi keseceğiz. Üçünü bir keseceğiz yani. 3 kat, üçünün de katını alıyorum. Ve bir seferde kesiyorum. 2 tane son kalan sık iğneyi de düz örüyoruz. Evet, 20 tane sık iğnemiz kaldı. Ayağımızı oluşturduk. Şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, topuktaki kesmeden sonra 10 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane ayağı bacağımızı 20 sıra aynı öreceğiz. Bu arkada biraz örmüştüm arka bacağımı. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet, 20 sıramız 4 tane bacağımızı aynı şekilde öreceğiz. Tabanı, tırnak ve bacak toplam 20 sıra burası. Aynı sayılarla öreceğiz. Bundan sonra farklı arka ayak 20'den sonra farklı olacak. Ön ayağımızda 20'den sonra tekrar düz örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi şimdi 27. sıramızdayız. Ondan önce içerisine yine böyle taban koyacağım. Böyle yoğurt kapağından kesmiş olduğum bu şekilde çizip makasla kestiğim tabanımı yerleştireceğim. Elyafla doldurup sıkıca dolduracağım. Evet, içerisine de güzelce elyaf doldurup makasın ucuyla elyafı sıkılaştıracağım. Evet, makasın ucuyla arkadaşlar elyafı pusturuyorum. İçerisine iyice şuradaki tırnağıma da arkadaki detaya da oraya şekil veriyorum arkadaşlar. Elyafı oraya doğru ittirip bu şekil güzelce sıkıca dolduruyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27. sıramızdayız ve şimdi dizimizi yapacağız. Bunun için bir tane tek batıyorum. Bir çift. Sıra sona kadar aynısı tekrar yapacağız. Bir tek, bir çift. Bu şekilde bir tek,
Bir çift. Evet, en son çiftle bittik. Toplamda 10 tane arttırma yapmış olduk. Ve sayımız 30 oldu. Şimdi bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Her bir sık iğneye tek batacağız. Evet, 2 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi demin yaptığımızın tersine, şimdi 30. sıradayız. Demin yaptığımızın dediğim gibi tersine bu sefer keseceğiz. Bir ör, bir tane ördüm bir kez. Bir ördüm bir kez. Sıra sonuna kadar aynı şekilde bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Toplam yine 10 tane azaltmış olacağız. Evet arkadaşlar, kesmeden sonra 2 sıra tekrar eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Yani 31 ve 32. sıralarımızı. Şimdi 33. sıradayım. 20 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bunun arka ortasına gelene kadar düz örüyorum. Ve bir tane arttırma yapacağım. Arka ortada. Sayımız 20 idi ve 21 olacak artınca. Evet, arka orta son ilmeğime geliyor zaten. Sıra sonundaki son ilmeğime bir tane çift batıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine bir sıra düz öreceğim. Evet arkadaşlar, 31. sıradayız. Pardon, 35. sıradayız. Dilim sürçtü. Yine arka ortaya kadar düz örüyoruz. 21 sık iğnemiz vardı. Arka ortada yine bir tane arttıracağız. 22 olacak. Ve sıra sonuma geldim. Son ilmeğime yine bir tane arttırıyorum. Evet, çift battım. Şimdi 36. sıramı yine düz öreceğim. Evet, 36. sıramıza düz ördük. Şimdi 37. sıramızda yine tam arka ortada bir tane arttırıyoruz. Sayımız 23 oldu. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 ve 23. Evet, 23 oldu. Şimdi 38. sıramızı yine eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Hepsine tek sık iğne yapıyoruz. Evet, 39. sıramızdayız ve yine düz geldik. Arkada sadece bir tane arttırma yapacağız. Bu şekilde ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Ve son 40. sıramız. Bunda düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmadan. Ve
ön bacağımızı da bitirmiş olduk. Sıra sonuna geldim ve son ilmeğime ilmek kaydırıp bir zincir çekerek bitiriyoruz. İpimi kestim ve ön bacaklarımızı örmüş olduk arkadaşlar. Bu şekilde bacaklarımız hazır. Şimdi bir dahaki videomuzda arka bacağımızı çalışacağız. Şimdi bunun daha devamı var. Buraya kadar örebilmiştim. Dediğim gibi 4 tane bacağımızı 20 sıra hepsini aynı yapıyoruz. 20 sıra boyu 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet. Buraya kadar 20 sıra olan 4 bacakta aynı yapacağız tarifimizi. Yani ikinci videoda bu sıfırdan başlamayacağım. 20'den itibaren örmeye başlayacağız. Siz de o zamana kadar diğer arka bacaklarınızı da ikisini de örün, hazırlayın. Buradan itibaren devam edeceğiz. Birinci videomuzu tamamladık arkadaşlar. Evet, geyiğimizi de sevelim bir yandan. Evet, ikinci videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.